Merhabalar. Bugün sizlerle efsane bir pizza tarifi paylaşacağım. Hamurundan, sosundan, üstündeki malzemeden efsane bir pizza yapıyoruz. Lezzet garantili yumuşacık hamuruyla harika bir pizza tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ılık olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ, istiyorsanız zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine un eklemeye başlıyorum. Unu birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Yoğun bir kıvama geldikten sonra elimle işe girişeceğim. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden direkt unu eklemeyelim. Malzemeler değişiklik gösterebilir. Direkt sert bir hamur yaparsak istediğimiz yumuşaklığı yakalayamayız. O yüzden yavaş yavaş unu ekleyip güzel bir hamur elde edeceğiz. Artık hamur iyice yoğunlaştı. Spatula ile karıştırılmayacak kıvama geldi. Spatulayı temizleyip işe elimle girişiyorum. Hafif ele yapışan güzel bir hamur elde edeceğiz. Kalan unu da ekliyorum ve güzelce hamuru toparlıyorum. Şu ana kadar toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Mayalı bir hamur olduğu için güzelce yoğurmak önemli. O yüzden hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Özellikle dıştan içe doğru toparlamak daha da önemli. Bu şekilde içerisine havasını saklamış oluyoruz. Hamuru güzelce toparladım. Şöyle elime alıp yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. Bayağı ele yapışan bir hamur. Ve karıştırma kabına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. İçerisine koyuyorum. Hamuru tekrar karıştırma kabına alıyorum ve kalan yağı da üzerinden gezdiriyorum. Üzerine güzelce sürüyorum. Ve işte bu kadar. Hemen ellerimi yıkayıp hamuru güzelce örtüyorum. Üzerini kapatıyorum, tamamen hava almasın. Bu şekilde 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda hamurum güzelce mayalanmış. Hemen tezgaha alıyorum. Biraz toparlıyorum ve 2 eşit parçaya hamurumu kesiyorum. 2 adet büyük boy pizza elde edeceğiz bu hamurlardan. Hamurları dıştan içe olacak şekilde toparlıyorum. Güzelce toparladım. Tezgaha alıyorum ve diğerini de aynı şekilde toparlıyorum. Dıştan içe olacak şekilde toparlamak da önemli. Bu şekilde içerisine havasını hapsetmiş oluyoruz. Tekrar mayalandıracağız ama bu sefer sadece 10 dakika mayalandıracağız. Üzerini şöyle bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve 10 dakika bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. O arada pizzamızın sosunu hazırlayalım. Sosu için tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Ve bir 4 yemek kaşığı kadar koydum. Ve içerisine 2 diş sarımsak ezip içerisine ekliyorum. İstiyorsanız rendeleyebilirsiniz de. Sarımsakları hemen bir tur çeviriyorum sadece. Ve üzerlerine 1 tatlı kaşığı tepeleme biber salçasını alıyorum. Tatlı biber salçası kullanıyorum. Salçayı birazcık kızartıyorum ki daha da lezzetli olsun. Salçayı güzelce kızarttım. Ve içerisine 2 adet domates ekleyeceğim. Rendelenmiş 2 adet domates. İstiyorsanız domates sosu da kullanabilirsiniz. 1 çorba kasesi kadar. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine baharatlarını da ekliyorum. Baharat olarak yarım çay kaşığı pul biber, karabiber, kekik, 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum bu şekilde. Ve kaynamaya bırakıyorum. Sosum kaynamaya başladı. Bu şekilde domatesler suyunu çekene kadar kaynatıyorum. Ve sosum hazır. Domatesler güzelce suyunu çekti. Ocağın altını kapatıyorum ve hamurların yanına gidiyorum. Hamurlarım güzelce kabarmış. Bir tanesini alıyorum.
Yavaşça alıyorum havasını söndürmeden. Ve tezgahın üzerine mısırını serpiştiriyorum. Hamuru üzerine koyuyorum yavaşça ve yavaş yavaş üzerine bastırarak hamurumuzu açacağız. Şöyle elimize de birazcık mısır unu koyalım ki yapışmasın. İstiyorsanız normal unu da kullanabilirsiniz ama mısır unu daha iyi olacaktır. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. İnce, güzel bir hamur olacaktır. Köşeleri birazcık bırakıyoruz ki daha kalın olsunlar. Bu şekilde kaşar dışarı taşmayacaktır. Şöyle yavaş yavaş hareketlerle hamurumu açıyorum. Burayı fazla geçmek istemiyorum ki nasıl özendiğimi size göstermek istiyorum. Hamur ince bir hamur olana kadar burayı güzelce açıyorum. Şimdi köşeleri de belirginleştirelim ilk baştan, daha sonra böyle bir şey gerekmeyecektir. İlk baştan köşelerimizi belli ettirelim. Şöyle hamuru alıp alttaki unu birazcık açmak istiyorum. Kullanacağınız fırın tepsisi ölçüsüne göre açabilirsiniz. Ben büyük boy pizza tepsisi kullanacağım. Bu şekilde bir tanesini bu tepside yapacağız. Bir tanesini fırın tepsisinde hazırlayacağız. Şöyle üzerine alıyorum ve aynı genişliğe gelene kadar açıyorum. Diğerini de normal fırın tepsisinde yağlı kağıdın üzerinde yapacağız. Hamuru güzelce açtım. Şöyle köşelerini de güzelce oluşturuyorum ki bu şekilde kaşar dışarı taşmayacaktır. Ve hazır, şöyle çok güzel görünüyor. Şimdi domates sosumuzu üzerine alıyorum. Sosu iki eşit parçaya bölelim. Yarısını şimdi, yarısını ikincisinde kullanacağız. Bol soslu olacaktır zaten. Çünkü sosumuz bayağı güzel ve bol oldu. Sosu her yerine eşit gelecek şekilde güzelce tabanına sürüyorum. Evet ve bu kadarın yeterli. Şimdi sıra kaşarda. Kaşar peynirini de tabanı güzelce kaplayana kadar kaşar peynirini koyuyorum. Az koymayın, böyle bolca tabanını kapatalım. Eğer kaşar peyniri yerine başka peynir de kullanabilirsiniz. Salamura peynir ve kaşar peynirini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Şimdi üzerine dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben bir tanesini sebzeli yapacağım. Bir tanesini sadece sucuklu yapacağım. Ya sebzeli sucuklu, öyle diyeyim. Çünkü ben sucuk yemediğim için kendime bu şekilde hazırlıyorum. Çocuklara sucuklu yapacağım. Mantarlı da ayrı güzel oluyor bu arada. Mutlaka mantarlıyı da deneyin. Mantar sevmeyenler bile mantarlı pizzayı yiyecektir. O kadar güzel oluyor. Üzerine kapya biber de koyuyorum. Yeşil biber de koyuyorum. Hem rengi hem görünüşü, tadı efsane bir pizza oluyor. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Eğer siz de şu pizza tarifini yap daha güzel olur diye bana fikir verirseniz de çok mutlu olurum. Onu da yorum kısmından bana yazarsanız sevinirim. Peynirimizi ekledik, mantarımızı ekledik, biberlerimizi ekledik, zeytinlerimizi ekliyoruz. Daha ne olsun, son olarak da üzerine mısır ekliyorum. İstiyorsanız yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Ben yeşil zeytinin fazla aromasını sevmiyorum pizzada, o yüzden sadece siyah zeytin kullanıyorum. Ve pizzamız hazır, çok güzel görünüyor. Şimdi sıra fırına gitmeye geldi. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 17-18 dakika pişiriyorum. Hadi bakalım fırına. Yine de fırından fırına değişiklik gösterebileceği için kontrollü olmakta fayda var. Şimdi ikinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Tezgaha mısır unu koyuyorum. Hamuru üzerine alıyorum ve yavaş yavaş hamurumuzu açıyoruz. Bu sefer fırın tepsisinde yapacağız ama yine aynı şekilde yuvarlak yapacağım. Güzelce istediğim büyüklüğe gelene kadar tezgahta açacağım. Daha sonra yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine alacağım. Şöyle yavaş yavaş ilk baştan uç kısımlarını belli ettiriyorum ki kaşar peynirimiz dışarı taşmasın.
O kadar güzel bir hamur ki hiç zahmet bile gerekmiyor. Yavaş yavaş bastırdığımızda kendi kendine açılan harika bir hamur. Ne merdane ne oklava, hiçbir şeye gerek yok. Elimizce hafifçe bastırarak açabileceğimiz harika bir hamur. Gördüğünüz gibi incecik, harika oldu. Köşelerini güzelce de belli olacak şekilde yapıyorum. Parmak uçlarımızla bastırarak, yan taraftan da destekleyerek köşelerini belli ettirdik. Ve hamurum hazır. Şöyle alıyorum ve yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine hamurumuzu yerleştiriyorum. Ve şimdi sıra hamurumuza çatalla delik delik açmaya geldi. Diğerinde niye açmadık? Çünkü diğerinde kullandığımız tepsim pizza tepsisiydi. Zaten altı delikli olduğu için hamurumuz kabarmayacaktır. O yüzden normal fırın tepsisinde yapacaksanız mutlaka çatalla delik açalım. Ve hazır. Şimdi üzerine domates sosumuzu koyuyoruz. Kalan bütün sosu üzerine ekliyorum. Ve aynı şekilde her yerine gelecek şekilde domates sosumuzu sürüyoruz. Şimdi sıra tekrar kaşar peynirinde. Üzerine bolca kaşar peyniri ekliyorum. Bu arada salamura peyniri de eriyen bir peynirdir. Tabii ki benim yaptığım evde günlük kendi yaptığım peynir olabilir. Ama marketten alınanlar aynı şekilde eriyor mu, bakın onu bilmiyorum. Üzerine sucuk dilimleri de ekliyorum. Şimdi üstüne tekrar malzeme koymaya geldi. Bununla diğerinin tek farkı üzerinde sucuk olması, diğerinin ise mantar olması. Bu da artık tamamen ev ahalisine kalmış. Nasıl seviyorlarsa o şekilde hazırlarsınız. Bu arada biberleri ince ince kesmedim. Birazcık kalın kesiyoruz. Piştiğinde tamamen yok olmasın diye. O yüzden biberli olsun, sucuk olsun bir tık kalın kesmemiz önemli. Şöyle tabakta görüldüğü gibi birazcık geniş kesiyorum. Ve zeytinlerimizi de koyalım. Mısırlarımızı da koyduk ve ikinci pizzamız da hazır. Aynı şekilde fırından fırına değişiklik gösterebilir ama benim fırınımda 18 dakikada pişti. Şimdi sıra ikinci pizzayı fırına vermeye geldi. Hemen diğerini kontrol edelim önce, pişip pişmediğini. Sen gel bakalım fırının yanına, sıra diğerine bakmaya geldi. Evet, ilk koyduğumuz pizzamız çok güzel bir şekilde pişti. Harika görünüyor. Hemen fırından alıyorum. Pizzamız şahane görünüyor. Sıcacık, harika olmuş. Şöyle döndürüp güzelliğini size göstermek istiyorum. Bu dönerken diğeri de pişti. Ona ne demeli? Hemen ikinci sucukluyu da size göstermek istiyorum. Ve bu da sucuklu olanı. İkisi de birbirinden güzel ve lezzetli oldu. Mutlaka bu tarifi denemeniz lazım. Hemen kesip güzelliğini size göstermek istiyorum. Pizzayı hemen kesip servise almak istiyorum. Çocuklar yeterince bekledi. Şu anda da başımda bekliyorlar artık. Yemek sofrasını getir diye. Hemen kesiyorum. Ve size son halini gösterip yemeğe gidiyoruz. Güzelliğini görmenizi istiyorum. Harika oldu. Bu hamurla bütün pizzalar enfes oluyor. Hem sosu hem hamuru şahane. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Ve bu şekilde paylaştığım bütün tariflerden de haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.